Sümele Manastırı'ndan, Trabzon'dan merhabalar. Efendim buralara gelebilmek hiç kolay olmadı. Sarp bir yol, dik bir merdiven sonucunda buraya ulaştık. Şu anda bu kadar kötüyse yolları, düşünün yıllar yıllar önce nasıldı? Buraya gelip nasıl yapmışlar buraya akıl sır ermez. Bir rüya sonucu yapılan Sümele Manastırı inci gibi işlenmiş. Açıkçası Sümele Manastırı'nı çok büyük bir yer sanıyordum ama değilmiş. Manastırda o dönemde her şey düşünülmüş çünkü ulaşım kolay değil. Odalar, ibadet alanları, hamamlar, yemekhaneler hepsi bir arada. Burada İncil'den esinlenerek yapılan resimleri görebilirsiniz. Birazdan odalara ufaktan girmeye başlayacağız. Bu da genel görüntü böyle yukarıdan. Burası birinci odamız. Çoğunlukla odalarda ocak olduğunu görebilirsiniz. Hadi gelin başka bir odaya geçelim. Bu oda da ikinci oda. Sanırım bu oda biraz daha önemli birine aitmiş. Bir sonraki yer ise ibadethane. Burası tamamen resimle kaplıydı. İçeride hala devam eden bir restorasyon çalışması var. Bu yüzden sadece belli bir kısmını görebiliyorsunuz. İçeri ilk girdiğimde aydınlıktan karanlığa geçtiğim için çok fazla algılayamadım ama kafamı çevirip yukarı baktığımda gerçekten çok şaşırdım. Yani resimler gerçekten o dönemden bu zamana kadar iyi korunmuş. Renkler daha hala canlı. Umarım restorasyondan sonra da devamını görebiliriz. Bu da iniş manzarasıdır. Manzara cidden güzel ama şöyle bir şey var. Çıkması ayrı bir dert, inmesi ayrı bir dert oluyor. Çıkarken aman düşmeyeyim çok yüksek falan kafasıyla çıkıyorsunuz. İnerken de tabii farklı gruplarla da denk gelince inmesi de zor oluyor. Velhasıl kelam dikkatli olun dedikten sonra biz akşam yemeğine geçiyoruz. Bize afiyet olsun. Son gecemizi Amasya'da geçirdik. Geç saatte vardık oraya. Bir baktık böyle millet eğleniyor deli gibi. Biz yemek yiyoruz. Bir yandan da son ses müzik millet şarkılara eşlik ediyor, bağırıp çağırıyor, dans ediyor falan. Ne olduğumuzu şaşırdık. Gerçi biraz rahatsız ediciydi açıkçası saat 11'den sonra zaten yorulmuşsun. O kafayla bir de o sesi çekmek gerçekten sıkıntılıydı. Biz de hızlıca yemeğimizi yedik. Hemen odamıza çekildik zaten. O yüzden çok da sıkıntı vermedi. Burası son odamız. Gönül isterdi ki otel odasında güzelce bir son akşam geçirmeyi. Ama ne yazık ki öyle olmadı. Yorgunluktan atılıp gittik resmen. Yattığımız yerden keşfettiğimiz şeye bakar mısınız? Böyle ışıklandırma yapmışlar. Çok hoşumuza gitti yeğenimle. Yalan yok, ben belli bir süre ışıklarla oynadım. Işıkları tamamen kapatınca da böyle bir vibe veriyor. Hissiyat mükemmel. Gözümden uyku damlıyor ama benim uğraştığım şeylere bakın. Efendim, günaydın. Bizim için artık sabah başladı ve apar topar kahvaltı etmeye gidiyoruz. Burada açık büfe kahvaltı bizi bekliyor. Çeşitler bol. Evet, hızlıca bir şöyle bir bakış atalım.
Şurada aheste aheste kahvaltı etmek vardı ama gel gör ki bizim o kadar zamanımız yoktu. O yüzden hızlıca bir kahvaltı yapıp çabuk çıkmamız gerekiyor. Let's go. Biz biraz geç kalmışız. Bundan mütevellit hızlının da hızlısı bir kahvaltı yaptık. O yüzden ben çekmeyi unutmuşum. Ne yapalım? Böyle idare edelim artık. Ufaktan şehri keşfetmek için dışarıdayız. Eşyalarımızı araca yükleyeceğiz. Sonrasında şehri gezmeye başlayacağız. Böylece otelimizin olduğu ara sokağı da görmüş bulundunuz. Bu şehrin sokakları bile güzel. Bol vaktiniz olacak, şöyle her sokağına ayrı ayrı girip çıkacaksınız. Bizim otelin yakınlarında bu arada hamam gördüm. Ama ne yazık ki bunu sabah fark edebildik. Gece tabii karanlıkta geldiğimiz için çok fazla bir şey anlamamıştık. Görünce de üzüldük. Keşke hani görseydik daha önceden de gidip bir denerdik diye kendi aramızda da konuştuk. Her neyse, şimdi ufaktan şehri keşfetmeye başlıyoruz. Amasya çok köklü bir şehir. Zaten bunu kaya mezarlarından da anlıyorsunuz. Birazdan videoda göreceksiniz kaya mezarlarında. Ama ne yazık ki uzaktan çekebildim. Yanına gidip görme şansım olmadı. Ki zaten görsek de çok bir şey yokmuş sanırım. Gerçi bu şehre yukarıdan kuş bakışı bakmak da güzel olurdu. Neyse, başka bir sefere diyelim. Bakın arka tarafta görüyorsunuz kaya mezarlarını. Komşularımızdan biri zamanında eşinin görevinden dolayı orada yaşamış. Şöyle söylüyordu. Ben buraya gelirken ağlayarak geldim diye. Hala daha Amasya'yı özlemle anıyor. Bu yüzden haksız da değil. Gerçekten tekrar gelmek istediğim şehirlerden birisi de Amasya oldu. Yani listeme ekledim burayı. Bu arada caminin içi de dışı da gerçekten çok görkemliydi. Camiyi gördükten sonra rehberimiz bizi müzeye getirdi. Aslında benim görmek istediğim müze farklıydı. Sultanların, Osmanlı sultanlarının olduğu Balmumu Müzesi vardı. Ben oraya gideceğiz diye düşünmüştüm ama nasip de yokmuş. Oraya gidemedik. Sadece önünden geçebildim. Bir dahaki sefere gelebilmek için bir bahane daha. Elbiselerin ve takıların detaylarına bir bakar mısınız? Ne kadar ince işçilik var. Bu müze öyle bildiğimiz müzelerden değil. Yalnız bu müzede beni şaşırtan bir şey vardı. O da mumyalarıydı. Türkiye'de yaşayanların pek çoğu bilmez bunu. Hatta ben de bilmiyordum. Hani gidince öğrendim ve çok şaşırdım. Ve evet, ufaktan mumyaların olduğu yere doğru gidiyoruz. Tadam! İşte mumyaların olduğu kısım. Burada 8 tane mumya sergileniyor. Eğer mideniz hassassa bu kısmı atlayın. Mumyalar hakkında daha fazla detaya girmeyeceğim. Kendiniz araştırın. Moral bozmak gibi olmasın ama hepimizin sonu. Hem konuyu hem görüntüyü değiştirelim. Amasya eski Osmanlı sancaklarından biri olduğu için bu yüzden müze bayağı zengindi. Bu arada sadece müze değil, şehrin kendisi de zengin bu yönden. Benim müzede en beğendiğim kısım burasıydı, hamam takımı. Geçmişe gitmek gibi bir şansım olsaydı hamam kültürünü görmek isterdim. Biliyorsunuz malum son dönemlerde artık Türkiye'de pek hamam kültürü kalmadı. İnşallah ölmeden bir gelin hamamı görürüz. Müzeden çıktıktan sonra rehberimiz bize serbest zaman verdi. Bizler sevdiklerimize hediye alma işini ertelemiştik. O yüzden hızlı bir şekilde çarşıya doğru gittik. Peki manzaranın güzelliği şaka mı? Sizlere Amasya'nın güzel manzarası eşliğinde veda ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.